Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda lavanta kokulu sabun yaptık. Bana sorarsanız rengi de kokusu da harika oldu. Soğuk proses olarak yaptığım bu sabunda uygun aralıkları yakalamak için 4 çeşit yağ kullandım. Soğuk proses sabunu kalıba döktüğünüzde üstü aynı bu şekilde etimek gibi bir hal oluyor. Böyle bir şekil oluşuyor. Bunu istiyorsanız böyle kullanırsınız, istiyorsanız kesebilirsiniz. Soğuk proses olarak hazırlandığı için gerçek formunu rengini alması için bir ay beklememiz gerekecek. Ama bana sorarsanız şimdiden rengi çok güzel. Kokusu da öyle. Gördüğünüz gibi sabunda hava kabarcığı falan da yok. Gayet güzel bir sonuç aldığımı, sabunun içime sindiğini söyleyebilirim. Bu tarifteki sabunumuzu tanıttığıma göre buyurun yapılışına geçelim. Evet, başlayacak olursak. Kaustik çözeltimi balkonda hazırladım. Şu an soğumasını bekliyorum. Onun soğumasını beklerken daha önceden hazırladığım yağları da tencereye ekleyeyim istedim. Bu tarifte kullanmak için 120 gram Hint yağı, 100 gram Hindistan cevizi yağı, 180 gram zeytinyağı, 50 gram da palmiye tercih ettim. Reçeteyi videonun başında vermiştim. Reçetede gördüğünüz gibi referans değer aralıklarına göre bakarsak eğer bizim sabunun değerleri gayet de uygun. Soğumasını beklediğim kostik çözeltisinde ise 62 gram kostik, 150 gram su kullanmayı tercih ettim. Sabunumuza ekleyeceğimiz esans olarak lavantayı, bu yüzden de renk olarak moru tercih ettim. Hazır o soğuya dururken yağlarımızı da kaba ekleyelim bakalım. Şimdi aklınızda kalmıştır. Kapların içinde 1 gram 2 gram yağ kalıyor. Hiç önemli değil. Zaten Superfet diye bir şey var. Onu da daha sonraki videolarda açıklayacağım. Bu oranları da niye tercih ettiğimi yine aynı şekilde rehber video hazırladığımda detaylı olarak anlayacaksınız. Superfet dediğimde daha güvenli olması için kaustik çözeltisini gereken miktardan birazcık az kullanmak. Dediğim gibi bu sabun için de %5 tercih ettik. Bu karışımda katı yağlardan da kullandığım için bunu biraz ısıtmam gerekiyor. Birbirine iyice karışsın. Ama fazla değil. 45-50 dereceye kadar ısıtacağım. Birbirine iyice karışacak yağlar. Daha sonra oda sıcaklığına da inmiş olan kaustik çözeltimi getirip yağ karışımına ekleyeceğim. Ardından da beraber sabunlaştırmaya başlayacağız. Evet, yağları eriyecek kadar ısıttım. Komple erimesi yeterli. Kaustik de içeri girdiğine göre eldivenlerimi ve gözlüğümü tekrar taktım. Şimdi yağlar doğru ısıdayken, kaustik de oda sıcaklığına inmişken birbiriyle karıştırmaya başlayalım. Birbiriyle iyice karıştığını göreyim. Rengi ekleyeceğim. Bence yeterince karıştırdık. Rengi ekleyebilirim. Kutunun üzerinde her 100 gram için 2 damla yazıyor. Yetmezse en son tekrardan ilave yaparız. Şu an garip bir renk oldu farkındayım ama sabun donmaya başladıkça rengi de açılacak. Bu arada
Kostiğin sıçrama ihtimaline karşı her zaman elinizin altında sirke bulunsun. Siz de mümkünse kosti çözeltinizi balkonunuzda veya açık bir ortamda hazırlamaya çalışın. Eğer öyle bir ortamınız yoksa da mutlaka ve mutlaka iyi havalandırılmış bir yerde yaptığınızdan emin olun. Ayrıca başta da söylediğim gibi eldiven ve gözlük kullanmayı asla unutmayın. Şimdi işimizi kolaylaştıracak olan blender kullanmak. O yüzden blender kullanacağım ben de. Nasıl kıvam aldığını görüyorsunuz. Siz benim kadar köpürtmeden yapmaya çalışın. Neredeyse iz bırakmak üzere. Zaten odunda öyle anlıyoruz. Üzerinden bir şey çektiğimizde iz bırakıyorsa doğru kıvama gelmiş demektir. Evet, doğru kıvama ulaştık gibi görünüyor. Bakın çektiğim çizgi üzerinde duruyor. Hemen bozulmuyor. Demek ki doğru kıvama ulaştık. Şimdi esansımızı da ekleyelim. Esansı %1 ila 5 arasında kullanmanız gerekiyor. Hani yağın özelliğine göre nasıl bir koku veriyorsa, ne kadar yoğun olmasını istiyorsanız ona göre değerlendirin. Ben bu karışımda 11 gram kullanacağım. Bunu da önce doluyken tartıyorum. Ardından ekledikçe tam ne kadar azaldığını da tespit etmiş olacağım. ...34 grammış. Bakalım kaç kaldı. 3 gram ekleyebilmişiz. Tabii ki rengi ileride sabunlaşma iyice olmaya başladıktan sonra ineceğiz ama yine de çok az görünüyor. O yüzden biraz daha ekliyorum. Evet, rengi iyice aldı. Sabun olmaya başladıkça zaten rengi de açılacak. Eklediğimiz renk iyice ortaya çıkmış olacak. İyice karıştırdık. Şu gördüğünüz pütür pütür olan şeyler hava kabarcığı. Şimdi bunu alıp daha önce gösterdiğim peynir kabı. Bunu kullanacağım kalıp olarak. İçine fırın kağıdı koydum kolay çıkarabilmek için. Sabunu dökmeden ekleyebileceğiz mi bakalım. Siz de iyi görün istiyorum. Bu silikon spatula da gerçekten sıyırırken çok işe yarıyor sabunu. Harika kontrol edebiliyorsunuz bununla. Her yerdeki sabunu toplayıp kaba aktarabiliyorum. Mis gibi de lavanta koktu. Hala sıvı formdayken hava kabarcıkları çıksın diye sertçe vuruyorum. Spatulayla elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışayım. Hava kabarcığı bırakmadan.
Benim elimden gelen bu, eminim aranızda daha iyi yapabilecekler vardır. Şimdi bunu kurumaya bırakacağım. Yarın kaptan çıkarmak için hazır hale gelecek. Daha sonra dilimleyip size de gösteririm. Ama yarın bu sabunun iyi olup olmadığına, pH dengesinin ne olduğuna karar veremeyiz. Çünkü soğuk prosesi sabunun bir ay beklemesi gerekir. Bir ay sonra hep beraber sabunun nasıl olduğuna bir göz atarız. Yeni yapacağımız sabunlardan ve bilgilendirme videolarından haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.